Bugün matkap uçlarının nasıl bilenmesi gerektiğini anlatacağım. Bildiğiniz gibi farklı sertlikte ve yapıda yüzeyleri delmek için değişik matkap uçları vardır. Bunlar ağaç için olanlar, uçlarında çivi şeklinde bir dalmayı sağlayan yüzey var, yumuşak yüzeyler için. Şunlar elmas uçlu denilen beton delen uçlar, beton delmek amacıyla yapılan uçlar. Şunlar çelik ve demir delmek için, paslanmaz yüzeyleri delmek için, metal delmek için kullanılan uçlar. Bunlar kademeli matkap uçları, şu saf karbondan, bu titanyum kaplamalı. Bunların fiyatları oldukça yüksek. Şu punch denilen gene metal delmek için kullanılan uç. Şu ahşap veya yumuşak alüminyum bakır şeklinde metalleri delmek için. Bu gene titanyum kaplamalı uçlar şunlar. İşte farklı matkap uçları var, değişik amaçlarla kullanılan. Biraz sonra bir matkap ucunu şu gördüğünüz taş motorunu kullanarak hep beraber bileceğiz. Bakın bir taş motorunu çalıştırayım. Bu videonun sonunda artık körelmiş olan matkap uçlarınızı atmayacaksınız. Onları tekrar işler hale getirebileceksiniz. Bu bölümde matkap uçlarının yapısı, açıları ve bileme konusuna gireceğim. Anlatımımı bu kalem yardımıyla yapacağım. Biraz daha büyük bir uç seçtim. 1, 2, 3 ana bölümden oluşur. Birinci kısım sap kısmı. İkinci kısım gövde kısmı. Üçüncü kısım uç kısmı. Sap, gövde, uç. Gövde kısmı spiral bir yapıdadır. Spirallerden oluşur. Bu spiraller daha sık ve seyrek olabilir. Daha seyrek ve daha sık yapıda olabilir. Sık spiralli matkap uçları daha zayıf ve dayanıksızdır. Ancak daha hızlı çapak boşaltımı yapar. Bu yüzden bunlara hızlı spiralli matkap uçları denir. Seyrek spiraller daha sert yüzeyler içindir. Dolayısıyla daha dirençlidir. Bunlara yavaş spiralli matkap uçları denir. Spirallerin görevi çapak ve talaşı dışarı boşaltmak, kesici kenarları sayesinde deliğin iç çeperine daha az sürtünerek fazla ısı oluşturmamaktır. Bizim asıl konumuz olan matkabın uç kısmına gelelim. Uç kısmın görevi metali keserek ucun içeri dalmasını sağlamaktır. Bunu iki adet kesici kenarı sayesinde yapar. Kesici kenarları gösteriyorum. Matkap ucunda bileme esnasında korunması gereken birçok farklı açı vardır. Bunları ezberlemek veya ince ince ölçmek gereksiz. Biz bileme hareketini doğru bir şekilde yaptığımız zaman bu açılar kendiliğinden oluşacaktır. Kesici kenarların gövdeye olan açılarının toplamı 59 artı 59 olmak üzere 118 derecedir. Biz bileme işleminde her zaman bu 118 derecelik açıyı korumaya çalışacağız. Ancak bazı durumlarda bu açı değişebilmektedir. Örneğin bu açı sert malzemeler için 130'a kadar çıkabilir.
Yumuşak malzemeler, örneğin plastik, bakalit, ahşap malzemeler için 90 derecelere kadar düşebilir. Fakat daha önce de söylediğim gibi genel kabul görmüş olan 118-120 derece aralığında uçları bilemenizi tavsiye ediyorum. Kesici kenarlar eksen ile 59 derece açı yapacak şekilde bilenirse matkap birçok gereç için en iyi sonuçları verir. Matkabın eksenini bileme taşının yüzü ile 59 veya 60 derece şekilde ayarlayın. Burada benim taş motorunda kullandığım 2 adet bileme taşı var. Bir tanesi biraz daha kalın kumlu, birisi daha ince zımparalı. Zımpara veya kumlu diyorum ben bunlara. Bunların ikisi de kullanılabilir. Kalın olan biraz daha hızlı bileme yapar. İnce olansa daha geç yapabilir. Ancak çizikler daha az oluşur, daha temiz bir yüzey bırakır. Aralarında çok büyük bir fark yok. Bu biley taşları hakkında ve taş motoru hakkında farklı bir video yapacağım. Daha sonra bilgi vereceğim. Konumuz şimdi matkap uçları. Bileme taşının sağlıklı ve çatlak yapıda olmaması. Şu şekilde ben test ederim bunları. Güzel bir tın sesi veriyorsa bu şekilde bileme taşında çatlak yoktur. Gözle fark edilmez, sesle fark edilir çatlakları. Ayrıca bileme taşının yan yüzeylerinde bileme yapılmaz, kesinlikle taşı bozarız. Bileme taşının sadece ön bu yüzeyini kullanacağız. Bu yüzeyi çok temiz olması gerekir matkap ucu bilememiz için. Daha önceki polisaj işlerinde veya herhangi bir sürtünmelerden dolayı bozulmuş biley taşlarını matkap uçlarında kullanamayız. Verimli sonuç alamayız. Biley taşının yüzeyinin çok düzgün olması gerekiyor. Ben bu taşları sadece matkap ucu bilemekte kullanıyorum. Toplam bilemimiz 118 derece, açımız 118'in yarısı 59 derece. İkinci ve en az bunun kadar önemli bir açı daha var bileme esnasında dikkat edeceğimiz. Biz buna boşluk açısı diyoruz. Şimdi ikinci açı boşluk açısını kalemle gösteriyorum. Bildiğiniz gibi ilk açı bu şekilde, bir de ikinci açı var. Kesici kenarda, kesici kenarın karşısındaki kenarın birbirine açısı tamamen düz olamaz. Arada yaklaşık 10 ile 15 derecelik bir fark olmak zorunda. Diğer yüzey için de ayrı kesici kenar var. Kesici kenarın arkasındaki kenar var. Kesici kenar daha yukarıda olmak zorunda. Matkap ucunun açılarını düzgün açı olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu şu 2 adet somun. Civata somunu. Biliyorsunuz daire çevresi 360 derecedir. 6 kenarlı somun, 6 kenarlıdır bu somunlar. Klasik uluslararası standartlarda. 6'ya böldüğünüz zaman 360 dereceyi 60 derece yapar. Her bir yüzey 60 derecelik açıyla. İkisini birleştirdiğimiz zaman 60 artı 60 toplam 120 derece. 120 derecelik bir açı var burada. Bu 120 derece hemen hemen 1 derece bile oynamadan bizim matkap ucumuzda aynı. O yüzden matkap ucunu doğru bileyip doğru bilemediğimizi anlamanın güzel yollarından bir tanesi, ucumuzu bu şekilde tam örtüşüyor mu? Ucun her iki kenarı, her iki keskin kenarı, kesici kenarı tam olarak örtüşüyor mu? Bu şekilde tutmayın bakın. Bu şekilde olacak. İkinci bir açımız, burada ikinci açıyı da görebileceksiniz. Boşluk açısı dediğim açı. Tekrar ediyorum. Kesici kenarla kesici kenarın arkasındaki açı. Kesici kenar ortalama 12 derece, 13 derece diğer arka kenardan daha yüksek olmak zorunda. Niçin? Bunu bir yüzey olarak düşünürsek, kesici kenarın direkt kesmesi için sert metali,
kesmeye başlaması için kesici kenarını ilk başta sürtecek. Onun için arka taraf daha düşük olmak zorunda. Eğer bileme işlemi sırasında uç kısım sürtünme sonucu çıkan ısıdan dolayı mavim tıraklaşırsa bu kısım sertlik kaybı var demektir. Bu takdirde yumuşak kısım yok oluncaya kadar uç kısaltılmalıdır. Bu yalnız denerken ek bir iş değil, ayrıca matkap ucunun kısalması ve israf edilmesi de demektir. O halde soğutma suyu sık sık kullanılmalıdır. Yalnız seri çelikten yapılmış, yani HSS denilen seri çelikten, yüksek kobalt alaşımlı çelikten yapılmış matkap uçlarının bilenmesi sırasında soğutma suyu kullanılmamalıdır. Bunun gibi çelikler, bunun gibi yüksek kobalt alaşımlar, böyle pahalı bir uçları kuru olarak bileyin. Soğutma suyu içine asla sokmayın. Çünkü kesici ağızlarda çatlamalar olur, uç çalışamaz hale gelir. Soğutma suyu nasıl yapılır? Bileme anında yanınızda küçük bir tasın içinde su bulundurursunuz. Her 2-3 sürtüşten sonra suya sokarsınız, çıkartırsınız. Zaten eliniz de yanmaya başlar. Elde ısıyı fark edersiniz. Bu şekilde bir destek vardır. Ben bunu söktüm çıkarttım biraz önce taş motorumdan masamın üzerinde size anlatabilmek için. Ve bunun üstünde bir sarı çizgi görüyorsunuz değil mi? Bu çizgi şu. Bu matkap ucunu bilememiz gereken açıyı gösteriyor. Şu kenarını bir araya getirerek örtüştürerek buradan bir çizgi çektim böyle. Yani tam bizim istediğimiz açıyı yakaladım. Şimdi ben bunu biley taşına monte ettiğim zaman şunu hemen belirteyim. Arasında 1 milim idealdir bunun. Biley taşı ile bunun arasında 1 milim mesafe kalması lazım. Tabi taş motorunuz yalpa yapmayan bir taş motoru, güzel çalışan bir taş motoru, stabil çalışan bir taş motoru olmak zorunda. Birazdan göstereceğim bunların hepsini uygulamalı. Bu ucu bütün bilememiz süresi boyunca bu çizgiye sadık tutacağız. Taş motoru her zaman size doğru dönecek. Bütün taş motorları, bıçak bileyen motorlar hariç, onlarla bu şekilde de bileyebilirsiniz. Fakat sizden diğer tarafa doğru bilerse daha kolaylık olur bıçak bileyen motorlarında. Şu şekilde yapılır. Fakat taş motorları dönüş açısı size doğrudur. Size doğru dönen bir taş motorunda matkabı tutacağınız açı bu şekildedir. Şuradan bu tarafa doğru olan açımız 60 derece 59. Buradan bu tarafa doğru olan açımız 120 derece veya 118. Bu açımızda yukarıya doğru olan açımızda 12 derece. 10, 12, 13, 14 dereceyi yükselttiğiniz takdirde veya alçalttığınız takdirde dereceyi alt tarafı küçültürsünüz. Her şeyi biraz önce anlattığım şekilde yapınız. Evet, artık matkap ucunu bileme işine geçelim. Bu gördüğünüz taş motoruyla şu ucu bileyeceğiz. Bu uç 10 numara. Görünürlülük açısından büyük olmasını seçtim. Bu taş motorunu kullanırken sol taraftaki zımparalama işi, bu biley taşı, şu biley taşı, bunları kullanmayacağız. Bunları göstermek için buraya getirdim. Bu parlatmak amacıyla Scotch Brite tarzı bir sert sünger. Şu alttaki polisaj malzemesi. Taş motorunu kullanırken eldiven takmıyoruz. Ellerimiz çıplak. Çünkü eldiven buraya takılırsa, sıkışırsa parmaklarımız yaralanabilir. Hatta parmağı kaybedebiliriz. Buna dikkatli oluyoruz. Taş motorunda eldiven kullanılmaz. Böyle bir koruyucu gözlük kullanıyoruz. Çünkü parça kopabilir buradan. Şuradan parçalar kopabilir. Tel kopabilir. Benim bir kere elime saplandı buradan kopan tel. Göze saplansa kurtuluşu yok bu işin. O yüzden taş motoru kullanırken gözlüğü ihmal etmiyoruz. En önemli güvenlik gerecimiz gözlüktür. Eldiven kullanmıyoruz. Eldivene hayır.
Bu gördüğünüz 59 derece açı yapan çizgiler, taşla 59 derece açı yapan çizgiler. Biraz fazlaca çizdim bunları, 4 adet. Çünkü ucu sağa sola oynattığım zaman çizgileri görmek için, açıya tam sadık kalabilmek için. Bütün bileme işlemi boyunca çizgilerin doğrultusuna sadık kalacağım. Şu koruyucu plakayı 1 milimetre kadar yaklaştırdım taş motoruna. Hareket şudur. Sağ elimiz burada. Buna hafif de eğim verdim ki boşluk açısı oluşsun diye. Yani şu eğimi de bozmayacağız. Bu eğimi de bozmayacağız. Yukarı kaldırmıyoruz hiçbir zaman. Doğru paralel düzeyden üst tarafta olmaması gerekiyor. Her zaman aşağıda olacak. Başlıyoruz, bırakıyoruz. Başlıyoruz, bırakıyoruz. Veya bu şekilde. Evet, şimdi başlıyorum. Diğer yüz. Diğer yüz. Diğer yüz. Kontrol ediyoruz. Bu yüzeyi biraz daraltabiliriz. İnce uçlarda da mantık aynı. Kalın ince fark etmiyor. Aynı açı, aynı tarz bileme. İnceyi görmek biraz daha zor olduğu için biraz daha dikkat istiyor. Göz bozukluğu olanlar gözlük takabilir ince uç bilerken. Evet, şimdi bu uçlara bakacağım. Açıları düz ayarlamış mıyım? Değilse tekrar düzeltmeye çalışacağım. Açılar tam ayarlanmamışsa. Ekranın üst sağ tarafında gördüğünüz gibi gayet güzel bilenmiş oldu. Şimdi nasıl çalıştıklarını görelim. Bu 10 milimlik saç levhada uçları test edelim. Başlangıçta uç kaymasın diye bir işaretleme yaptık ve yağ sürüyoruz. Eğer 5-6 milimetreden büyük uç kullanacak isek kolaylık olsun diye öncesinde 3-4 milimetrelik bir ince uç ile pilot delik açmamız daha iyi olur. Yüksek sıcaklığa dayanıklı kesme yağından birkaç damla ekliyoruz. Eğer yağ kullanmaz isek matkap ucu kısa zamanda biter. İşlem sırasında çıkan demir talaşı delme işleminin kalitesinin göstergesidir. Talaş ne kadar helezonlu yani stikralli ve tek parça halde uzun ise 10 numara çalışıyorsunuz demektir. Talaş bu şekilde olur ise ısınma yanma problemi de olmaz. Şimdi daha büyük uçla deniyoruz.
önceki deldiğimiz deliği pilot olarak kullanıp büyük delik açalım. Biraz daha yağ ekleyelim ucun üzerine. Eğer ısınıp duman çıkarmaya başlar ise işlem sırasında hızı düşürüp matkaba biraz daha yüklenerek devam etmeliyiz. Tekrar ediyorum, eğer büyük talaş çıkıyorsa fazla ısınmıyor demektir matkap ucunuz. Evet, bakın yeteri kadar çips çıktı. Ve matkap ucu çok sıcak değil. Çünkü daha güçlü bastırarak deldik ve kesme yağı görevini güzel yapmış oldu. Yavaş çalıştık. Scotty, görev tamamlandı. Beni Atılgan'a ışınla. Kaptanın seyir defterinden. Yıldız tarihi 1881. Dünya tarihi 28 Temmuz 2019. Türkiye Devleti'nde matkap uçları ve bu uçların bilenmesi konusunda gerekli bilgiler verildi. Bu bilgiler beğeni, ilgi ve alaka görür ise bu tür videoların devamı gelecektir.